Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Saklıkent Kanyonu'ndayız. Biz buraya bir tur firmasıyla beraber geldik. Tabii buraya gelmeden önce birkaç lokasyona uğradık. En son buraya geldik, zannediyorduk ki aslında burası sondan ikinci durakmış. Tabii biz bunu bilmediğimiz için gezdik babam gezdik de gezdik. Bizim amacımız zaten Saklıkent Kanyonu'nu görmekti. Tabii tur firmalarının 45 dakika buraya ayırdıklarını bilmiyorduk. Rehberimiz de sağ olsun yabancılara şov yapmaktan Türklerle ilgilenemedi. Bu yüzden bize bir açıklama yapma gereği de duymadı. Biz de burada 2 saat geçireceğimizi düşünerekten kanyonu baştan aşağıya gezdik. Oh canıma değsin. Tabii biz kanyonun içine girince telefonlarda çekmedi mi? Rafting yapmaya başka bir lokasyona geçmişler. Biz hiçbir şeyden habersiz yürüdük de yürüdük ama o kadar güzeldi ki birazdan izleyeceksiniz. Şu maviliğe bakar mısınız ya? Şu turkuaz renginin güzelliği. Kanyona girmeden önce baretinizi almanız gerekiyor. Her ne kadar güvenilir gibi gözükse de bu yamaçlardan taşlar düşebiliyormuş ve daha öncesinde de bazı olaylar yaşanmış. Bu yüzden baretinizi takmayı ihmal etmeyiniz. Biz buradan geçerken takmaya özen gösterdik. Kanyonun içine girdikten sonra isterseniz elinize alırsınız ama şu yamaçların altından geçerken o baretin kafanızda olması gerekiyor. Evet, bu şekilde yürüyorsunuz. Birazcık sıkış tepiş oluyor ki biz Temmuz ayında gittik. Ve gerçekten dehşet kalabalıktı. Burası Saklıkent Kanyonu'nun suyunun çıkış noktalarından bir tanesi. Buradan çıktığını söylediler. Biz de burayı özellikle çekmek istedik. Ama su inanılmaz derecede soğuk. Ayaklarınız bir yerden sonra zaten donuyor. Evet, buradan dümdüz gittiğinizde kanyonun içerisine giriyorsunuz. Su gerçekten çok soğuktu. Yani İlk başta girdiğinizde diyorsunuz ki ben bunun içerisinde duramayacağım herhalde. Ama havanın da sıcaklığıyla beraber bir yerden sonra da ayaklarınız uyuşunca yolunuza devam ediyorsunuz. Kanyonun içerisine girdikten sonra aslında su o kadar soğuk değil. Sadece bu ana kaynağından akıyor ya, bu kısım çok soğuk. Evet, Saklıkent Kanyonu'nun girişi burası. Kanyon 18 kilometre uzunluğunda. Biz birkaç kilometre yürüdük. Kanyonun girişinde olduğu kadar aslında içerisinde o kadar da su yok.
Yürüyebildiğimiz kadar yürümeye çalıştık. Birazdan göreceksiniz zaten. Gitgide daralıyor, bazı yerlerde genişliyor, bazı alanlarda daha böyle su bulanıklaşıyor. Belirli noktalarda geçiş birazcık sizi zorlayabilir. Yani dikkat etmeniz gerekiyor sadece. Taşların arasından atlamanız birazcık büyük adımlarla geçmeniz gerekebilir. Dikkatli olmanızda fayda var. Yanınızda kesinlikle deniz ayakkabısı bulunsun. Çoğu insan bunu önemsememiş. Biz oraya gittiğimizde gördük. Ama biz yanımıza deniz ayakkabımızı aldık. Hatta kanyona girmeden önce deniz ayakkabılarımızı giyindik. Ve gerçekten işimiz kolaylaştı. İnsanların ayakları taşlara takıldı. Suyun altında parmaklarının aralarına taşlar girdi. Çamur birikti. Kayaların üstünden geçmek zorunda kaldık. Bazı noktalarda az önce görmüş olduğunuz gibi belirli noktalarda biraz daha büyük adım atmamız, geçmemiz gerekiyordu. Terliği olanlar çok zorlandılar. Suyun içerisinde terlikler yüzüyordu. Yani hoş değildi ve kayabilirsiniz. O yüzden böyle deniz ayakkabısı olursa altı kauçuklu oluyor. O yüzden işiniz kolaylaşır. Ne ayağınızın içerisine taş girer, çamur girer ne de kayma riskiniz oluşur. Bu gerçekten önemli. Yok 18 kilometre daha yürüyecekmiş. Taş yakalamışlar. Kanyonun içerisinde bulunan çamurları insanlar vücutlarına sürüyorlardı. Çamurun şifa verdiğine inanıyorlar. Bu yüzden buldukları her çamuru insanlar ellerini, yüzlerini sürmekten çekinmediler. Biz yürüyüşümüzü burada sonlandırdık. Çünkü geriye dönmemiz gerekiyordu. 18 kilometre uzunluğunda olduğu için istesek de bitiremezdik. Çok sevdik, çok beğendik. Ortamıyla gerçekten bizi mest etti. Geldiğinizde muhakkak buraya uğramanız gerekiyor. Fethiye'nin, Muğla'nın en sevdiğimiz lokasyonlarından biri oldu. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.